Rusya lideri Putin, nükleer güçlerini savaş durumuna geçin. Russia's invasion of Ukraine. Nükleerlerin devreye girmesiydi. Clear disaster in Ukraine. Rus nükleer güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesini emretti. We're following breaking news. Russia has attacked a civilian nuclear power plant. Вчера, 24 февраля, подразделениями воздушно-десантных войск России взята под полный контроль территория в районе Чернобыльской АЭС. Önce Çernobil'e saldırdı, sonra nükleer silahları savaşa hazır konuma getireceğini söyledi. Yetmedi, bu sefer Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya santraline saldırarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Putin neden nükleer silahları hedef aldı? Herkes merak ediyor. Ukrayna'da kullanır mı sorusu akılları kurcalasa da biz filmi geri saralım ve geçmişten bugüne nükleer silahlar uluslararası siyaseti nasıl şekillendirdi ona bakalım. We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. Her şeyin başında nükleer enerjinin ne anlama geldiğini konuşmamız lazım. Einstein'ın meşhur E eşittir mc kare formülünü duymuşsunuzdur. Aslında nükleer enerji de tam olarak bununla ilgili. Atom çekirdeğinden elde edilen bir enerji türünden bahsediyoruz. Buradan çıkan enerji sonrası patlama oluşturan her silaha nükleer silah deniliyor. Bu teknoloji iki ucu sivri bıçak gibi. Nükleer reaktörle enerji de üretilebilir, atom bombası da yapılabilir. İşte dünyadaki tüm nükleer krizler ve hatta nükleer tehdit kavramı bu ikilemden besleniyor. Dünya nükleer enerji kullanılan çok sayıda silaha sahip. Atom bombası, füzyon bombası, nükleer silah, hidrojen bombası, termonükleer silah. Bunlar enerjinin nasıl ortaya çıktığı üstünden isimlendiriliyor. Yani temelde aynı şeye hizmet etseler de farklı biçimlerde ortaya çıkıp kullanılabiliyor. Bunların her birinin farklı etkiye sahip olduğunu söylememize gerek yok sanırım. Peki bu silahların geleneksel silahlardan nasıl bir farkı var? Öncelikle çok net ve bana göre korkutucu bir bilgiyle başlayalım. Az önce saydığım silahlar ortalama bir silahtan milyonlarca kat daha tesirli. Bu korkutucu bilgiden daha da korkutucu olanına geçeyim. Bir nükleer silah patladığında yayılan enerji, ısı ve ışık dalgaları deri yanıklarına, dev yangınlara, hatta ateş fırtınalarına sebep olabiliyor. Fantastik bir bilim kurgu filminden bahsetmiyoruz. Dünyada halihazırda birçok yerde bulunan bu nükleer silahların patlaması ihtimalini konuşuyoruz. Yani çok uzak ama bir o kadar da yakın bir ihtimali. Asıl mesele ise nükleer patlamanın gerçekleştiği anda değil, sonrasında başlıyor. Patlama esnasında sadece birkaç saniye süren radyoaktif döküntü söz konusu bölgede yıllarca devam eden yoğun bir radyasyon doğuruyor. Birkaç nesil boyu devam eden dev tahribat hedef ülkenin geleceğini tam anlamıyla değiştirmiş oluyor. Tabii böylesine yıkıcı bir silahın oluşturduğu caydırıcı güç, nükleer silaha sahip olan ve olmak isteyen ülkelerin politikalarını da tümden değiştirebiliyor. Ancak bu silahları üretmek zannedildiği kadar kolay değil. 6 farklı aşamadan oluşan süreç titizlikle yürütülmeli ki olası kazaların önüne geçilebilsin. Ülkeler yapım süreci bu kadar zorlu ve riskli olan nükleer silahları üretmekten vazgeçtiler mi? Tabii ki hayır. 1930'larda başlayan nükleer silah yapma çalışmaları 2. Dünya Savaşı'nın sert mücadelesinde hızlandı. Milyonlarca insanın ölümü yetmemiş olacak ki ABD yaptığı ilk atom bombasını Japonya'nın Hiroşima kentinde kullandı. 3 metre uzunluğundaki Little Boy ilk patlama anında 140 bin insanı öldürdü. Uzun süreli radyasyon etkisiyle sayı 300 bine çıktı. Bu kadar büyük bir insanlık tahribatı sonrası birçok insan devletler bir daha nükleer silah kullanmaz, akıllanmışlardır diye düşünmüştü. Tabii ki yanıldılar. Yalnızca 3 gün sonra ABD 2. atom bombasını Nagasaki'ye attı. Bunu yapmak içinse evinizde kullandığınız damacanadan daha hafif bir patlayıcıyı kullanması yeterli oldu. Patlamalar 2. Dünya Savaşı'nı bitirdi ve ABD kazanan taraf oldu. Nobody had died practically of natural causes. They all died of leukemias and cancers and carcinomas of one sort or the other. Ancak ABD'nin tek taraflı bu güce sahip olması iki bloklu soğuk savaş döneminin kabul edebileceği bir üstünlük değildi. İşler iyice çığırından çıktı ve ülkeler nükleer silah üretmek için birbirleriyle yarışmaya başladı. 1949'da Sovyetler ilk nükleer denemeyi gerçekleştirdi. 1952'de ise Amerikalılar ilk hidrojen bombasını yaptı. Onları Sovyetler ve İngilizler birkaç yıl arayla takip etti. Tüm bu yarış akıllara şu soruyu getiriyor. Artan bunca riske rağmen ülkeler nükleer silahlanmayı kontrol etmek istemediler mi? Tabii ki denediler. 1946'da BM'de Atom Enerjisi Komisyonu'nun kurulması oylandı ancak uzlaşma sağlanamadı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kurulması 1957'yi buldu. Hemen işe yaradı diyemeyiz. Çünkü 1962'de Küba füze krizi iki blok arasında neredeyse nükleer savaşa sebep oluyordu. Oyun oynar gibi nükleer silah yarışına devam etseler de buna bir dur deme ihtiyacı nihayet ortaya çıktı. Nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması devletlerin masasına konmuş oldu.
Antlaşmaya göre devletler nükleer silah kullanımını ve üretimini sınırlandıracaklarına söz verdiler. Günümüzde bu anlaşmayı 190 ülke imzaladı ancak her zaman olduğu gibi burada da bir eşitlikten bahsedemiyoruz. Çünkü bu anlaşma imzaya açıldığında dünyada sadece 5 ülkede nükleer silah bulunuyordu. Kurallar da tabii ki bu ülkelere göre yazıldı. Buna göre nükleer silahlara sahip olmayan ülkeler bu silahları elde etmek için çalışmayacak ve bu 5 kurnaz ülke ise onlara yardım etmeyecekti. Ve o meşhur soruya gelindi. Bu 5 ülkenin nükleer silahlarını kim kontrol edecek? Tabii ki kimse buna cevap vermedi ve bu 5 ülke savaş sonrası dünya düzenini kendi çıkarlarına göre yeniden inşa etti. Kim bu ülkeler? Evet, hepinizin bildiği BM'de veto yetkisine sahip olan 5 ülke. ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Anlaşma işe yaradı mı? Pek yaradı diyemeyiz. Kuzey Kore anlaşmayı imzalasa da yalnızca 18 yıl dayanabildi ve vazgeçip nükleer silah üretti. Pakistan, Hindistan ve İsrail herhangi bir anlaşmaya imza atmadılar ancak nükleer silaha sahip olduklarını bilmeyen yok. İran ise elinde çok fazla uranyum olduğu için yıllardır tüm ülkeleri tedirgin etmeye devam ediyor. Yıllarca süren bu güç yarışı 2022 dünya siyasetini nasıl şekillendirdi? Onca çabaya rağmen savaşlar bitti mi? Bu soruya net olarak evet diyebilen politikacılar var. NATO Genel Sekreteri Lord Carrington 1985'te verdiği bir demeçte nükleer silahların işe yaradığına inanmıyorum, işe yaradığını biliyorum. 40 yıldır savaş olmuyor. Günümüzde dünya barışını sağlamanın başka bir yolu yok, dedi. Tabii bunu söylerken kendisi konvansiyonel savaşları, çatışma bölgelerini göz ardı etti. Yıllardır devam eden savaşlar var günümüzde de. Ancak Ukrayna krizinde gördüklerimiz acaba bu sefer farklı hesaplar mı dönüyor sorusunu akıllara getiriyor. Rusya ve Ukrayna geriliminde haftalarca süren diplomatik temas hiçbir şekilde sonuç vermedi ve Rusya sınıra yerleştirdiği 150 bin askerle saldırıya başladı. Başlangıçta 1-2 güne bitmesi bekleniyordu ancak hala bitmedi. Taraflar müzakere masasına oturmayı da denediler ancak bir sonuç alınamadı. Dünyayı yeni bir krizin tam ortasına yerleştiren Putin, çok daha büyük bir kriz için ise oldukça tehlikeli bir açıklama yaptı. Tüm kamuoyu önünde resmen nükleer alarm tehdidinde bulundu. Peki Putin tehdidini gerçeğe dönüştürüp bir nükleer saldırıda bulunursa ne olur? Hemen söyleyelim. İkinci Dünya Savaşı'nda işe yarayan taktik bu sefer işe yaramayabilir. Neden derseniz cevabı çok basit. Rusya'ya misilleme yapabilecek ülkeler zaten NATO bünyesinde mevcut. Olası bir nükleer saldırıda NATO'nun Rusya'yı geri püskürtme ihtimali gayet yüksek. Rusya'nın nükleer hamlesi diğer ülkelerin ona saldırması için de uygun zemini hızlıca hazırlayabilir. Kısacası Rusya uzun vadede gerilimi tırmandırarak belki de kendi sonunu hazırlıyor, bilemiyoruz. Ülkeler yarışa dursun, bu savaşta suçu olmadığı halde zarar görecek olan yine siviller. Olası bir nükleer savaşta yüz binlerce insan ölecek, doğaya verilen zarar geri alınamayacak. Tüm bu sonuçlar düşünüldüğünde Putin'e ve diğerlerine sorabiliriz. Gerçekten değer mi? Rusya lideri Putin, nükleer güçlerini savaş durumuna geçin. Russia's invasion of Ukraine